Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda bu görmüş olduğunuz çok renkli bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Üst kısım tamamen haroşa örgüden oluşuyor. Şöyle yakın plandan görelim, detaylara bakalım. Alt kısımda bu görmüş olduğunuz modeli uyguladım. Yapılışı kolay, son derece hızlı bir şekilde ilerleyen güzel bir model. Yeleğimin beden genişliği 1,5-2 yaşa uygun. Genişlik 29 santim, boy 35 santim oldu. 2 yaş civarında çok rahat kullanılabilecek ölçüde oldu. Yeleğimde kullandığım malzemelerim 100 gramı 250 metre olan bebek iplerinden kullandım. Benim kullandığım iplerim Kartopu Baby One. Sizler aynı özellikteki, aynı metraja sahip farklı markaların iplerini de kullanabilirsiniz. Ana renk olarak kullandığım krem renginin kodu K025. Yaklaşık bir yumak, tam bir yumak kullandım diyebilirim. Şöyle ipimden küçük bir parça arttı sadece. Bu alt kısımda kullandığım renklerimden de yine böyle küçük parçalar halinde şöyle iplerinizin olması yeterli arkadaşlar. Elinizde bulunan önceki örgülerinizden kalmış küçük parçalar halindeki iplerinizi değerlendirmek için çok güzel bir model gerçekten. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi her renkten 2 sıra olacak şekilde modelimi uyguladım. Sizler dilerseniz tek renk olarak da her renkten bir sıra olarak da uygulayabilirsiniz. Elinizde bir renginiz, 2 renginiz, 2 parça yumağınız varsa, onları da yine 2 renk olarak da örebilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz elinizdeki, yumak sayısına göre, elinizdeki iplere göre rengârenk olacak şekilde de değerlendirebilirsiniz. Krem rengi yerine beyaz bir ipiniz varsa beyaz ipinizle istediğiniz renkleri kombin ederek örebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm ve 5 tane düğmeyle yeleğimi tamamladım. Yeleğimi örerseniz bana Instagram sayfamdan ulaşarak benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Beni aynı isimle sayfamı Instagram'da bulup takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim modellerimden, videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeleğimizi alttan başlayarak tek parça halinde öreceğiz. Yani bu alt beden şu kısma kadar tek parça olarak örülecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlarda dikiş olmayacak. Sadece üst kısmı arka ve ön bedenler olarak parça parça öreceğiz. Omuzlarda birleştirme yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Malzemelerimiz hazırsa hemen yeleğimizin yapımına başlayalım. Yeleğimize tek parça halinde alttan başlıyoruz. Kol kesim hizasına kadar yeleğimizi tek parça olarak öreceğiz. Sonrasında arka ve ön bedenler olarak ayırıp ayrı ayrı örerek örgümüzü tamamlayacağız. Şişime 141 ilmek attım. İlmeklerimi 4 diş haroşa örüp geldim. Bu sıradan itibaren sıra başındaki 6 ilmeğim ve sıra sonundaki 6 ilmeğimi lastik olarak, haroşa olarak krem rengi ipimle devam edeceğim. Şu an model kurulumuna geçeceğim. Sıradayım ve mavi rengimle örgüme devam edeceğim. Ama sıra başındaki 6 ilmeğim, yani renkli ördüğümüz kısımlarda bile sıra başındaki 6 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 6 ilmeğimizi krem rengi ipimizle örmeye devam edeceğiz. Öncelikle İlk 6 ilmeğimizi haroşa olarak krem rengi ipimizle örüyoruz. Şimdi burada renk değişimi yapacağım ama renk değişimlerini yaparken çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada. Renkli örgülerimizde kullanmamız gereken teknik bu. Şöyle buradaki krem rengi ipimle yeni başlayacağım renk mavi ipimin
birbirine bu şekilde dolanmasını sağlamalıyım. Hem sıra başında hem sıra sonunda bu işlemi yapmam gerekiyor. Burada örgümüzde şu kısımda bir boşluk oluşmaması için, daha sonra tamiri gerekmemesi için. Şimdi krem rengi ipimizi bu tarafa atıyoruz. Mavi ipimizi bu tarafa alıyoruz. Birbirine dolanmasını sağlıyoruz. Ve mavi rengimle bu sırama devam edeceğim. Model kurulumunu normalde arka sırada yapacağım için bu sırada sadece ilmeklerimi sadece düz olarak örerek örgüme devam ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar mavi ipimle ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonunda 6 ilmeğim kalana kadar mavi ipimle örüp geldim. Kalan 6 ilmeği yine krem rengi iple lastik olarak devam etmem gerekiyor. Tabii krem rengi ipim burada sıra başında kaldı. Bu kısımda ne yapıyoruz? Yumağımızın içinden ikinci bir ip çıkarıyoruz. Normalde buraya kadar şöyle yumağımın dışından şuradan iple devam ettim. Şimdi burada yumağımın iç kısmından tekrar ip çıkardım. Bu ipi de bu tarafa bağlıyorum. Sıramın sonunda burada bu iple devam edeceğim. Sıra başında diğer iple devam edeceğim. Örgümüzün iki tarafında iki farklı krem iple örgümüze devam ediyor olacağız bu modelde. Şimdi hemen şurada mavi ilmeğimin, son mavi ilmeğimin hemen altına şu kısma bir tığ yardımıyla ipimi sabitliyorum. Ve başta yaptığım gibi iplerimin birbirine dolanmasını sağlayacağım. Dediğim gibi, yoksa burada bir boşluk oluşacaktır. Nasıl yapıyoruz? Bu mavi olan ipimizi şöyle bu tarafa alıyoruz. Yeni başlayacağımız krem ipimizi de bu tarafa alıyoruz. Bu şekilde birbirine dolanmış olmasını sağlıyoruz. Ve kalan 6 ilmeğimizi krem rengi iple örerek devam ediyoruz. Bu kısımda ilk iliğimizi de açacağız. Sıra şu anda şişimdeki ilk 2 ilmeğimi, lastik olan ilk 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Burada bir ilk iliğimizi açmış olduk. Bundan sonra bu kısımda 12 haroşa diş arayla iliklerimizi açmayı unutmuyoruz. Gösterdiğim şekliyle iliklerimizi açarak devam ediyoruz ve çeviriyorum. Şimdi sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi yine lastik olarak örüyorum. Şurada ilk çalışmamızı da görebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde mavi rengime geçerken iki ipimin birbirine dolanmasını sağlayacağım. İpimi böylece öne doğru alıyorum. Onu bu tarafa alıyorum. Mavi ipimi elime bu tarafa alıyorum. Şöyle ipini şuradan sol elinden şu taraftan alanlar da yine aynı şekilde yapacaklar. İplerini böyle buradan geçirip şöyle şuradan şöyle parmaklarına dolayarak örenler bu şekilde yapacaklar. Önemli olan bu iplerimizin şöyle şu gördüğünüz şekliyle birbirine dolanması. Bu şekilde de olmadan, dolanmadan devam edersek buralarda boşluklar oluşur arkadaşlar. O yüzden örgümüz boyunca buna dikkat ederek örüyoruz. Evet, şimdi model kurulumuna başlıyorum. İlk sırada sadece ön yüzde düz örgü olarak örüp geldim. Bu sırada esas model kurulumunu yapacağız. Önümdeki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir tane şişimin üzerine doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir tane şişimin üstüne doluyorum. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bu sırada takip edeceğimiz sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz.
Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir dola, bir ters ör. En son bir doluyorum. Son tersimi de burada örüyorum. Ondan sonra başka dolama yapmıyorum. Şimdi sondaki 6 ilmek için ne yapacağım? Renk değişimini yapacağım. Yine aynı şekilde mavi ipimi şöyle mavi ipimi bu tarafa alacağım. Krem rengi ipimi bu tarafa alacağım ve buradan onunla devam edeceğim. İpimi arkaya alıp haroşa olarak ilmeklerimi örerek sıramı tamamlayacağım. Ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Sıra başındaki 6 ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar renk değişimi için şöyle arka tarafta gösterelim. Krem rengi ipimi bu tarafta bırakıyorum. Mavi ipimi bu tarafa alıyorum. Bu taraftan alıyorum. Ve mavi ipimi öne alıyorum. Önümdeki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum. Önümde bir önceki sırada bir dola, bir düz, bir dola, 3 tane ipim var. Bu üçünü şöyle şuradan arka taraftan birlikte alarak düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Önümdeki bir ilmeği ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki 3 ilmeği ilmeklerimin şu şekilde düz olacak şekilde ilmeklerimi bir arada alıp üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Ve bir ters örüyorum. Arada bir ters örüp devamında 3 ilmeği düz olarak birlikte alıyorum. Bu sıradaki şablonumuz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yapacağımız işlem böyle olacak. 3 ilmeği düz olarak birlikte aldım. İpimi öne alıp bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 3 ilmekten sonra bir ters ve önümdeki 3 ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bu soruyu da bu şekilde tamamlayarak ilerleyerek tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda yine şu kısımda renk değişimi yaparak 6 ilmeğimizi krem rengi ipimizle devam edip geliyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine 3 düz ilmekten sonra son olarak bir tane ters ilmek mavi rengimle örüyorum. Burada tamamlıyorum mavi rengimi ve krem rengi ipime geçiş yapacağım. Mavi ipimi bu tarafa alıyorum. Krem rengi ipimi bu tarafa alıp bu şekilde birbirlerine dolanmasını sağlıyorum. Ve krem rengi ipimle haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve bir sonraki sırama geçiyorum. Sıra başında yine 6 ilmeğimizi örüyoruz. Altı ilmek haroşadan sonra ipimizi yine öne doğru alıyoruz. Mavi rengimizle bu şekilde dolanmasını sağlıyoruz. Ve mavi rengimizi elimize alıp model kurulumuna devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğim düz gözüküyor. Onu yine düz olarak örüyorum. Yanındaki bir önceki sırada 3 ilmeği birlikte alarak ördüğüm ilmeğim. İpim böyle arkadayken bu ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Yanındaki düz ilmek, onu düz olarak örüyorum. Yanındaki
ön sırada 3 ilmeği birlikte aldım. Onu örmeden ipim arkadayken şişimi alıyorum. Yani bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ip arkadayken örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyip geliyorum. Sıramın sonuna kadar ilerledim. Önümdeki ilmeği örmeden alıyorum. En son bir düz örerek mavi ipimle olan kısmı tamamlıyorum. Ve şimdi renk değişimini yine yapıyorum. İpimi, mavi ipimi öne doğru aldım. Onu bu tarafa doğru alıyorum. Krem rengi ipimi bu tarafa doğru alıyorum. İkisinin birbirine dolanmasını sağlıyorum. Krem rengi ipimle önümdeki haroşeleri örerek sıramı tamamlıyorum. Ve sonraki sıramıza geçiş yapıyoruz. Sıra başındaki lastik kısmını örüyoruz krem rengi ipimizle. Altı haroşeden sonra iplerimizi birbirine dolandırıyoruz. Şimdi sıra başındaki ilk mavi ilmeğim ters olarak görünüyor. İpimi öne alıp onu ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğim bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğim, önünde de ipim gözüküyor. Bu sefer ipimi arkaya alıp onu yine örmeden alıyorum ama ipim arkadayken. Şimdi tekrar ipimi öne alıyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp yanındaki bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipim arkadayken. Tekrar ipimi öne alıp sıradaki ilmeğimi, ters olarak gördüğüm ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. İpimi öne alıp bir ilmek ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önceki sırada örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişimi alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son olarak bir ters örerek mavi ipimle bitiriyorum. Mavi ipimi arkaya alıp krem rengi ipimle birbirine dolandırıp haroşelerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ve sıramızı tamamladık. Şuradaki detayı da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk olmadan bu kısımlarda ilerliyoruz arkadaşlar. Eğer siz bu şekilde iplerinizi birbirine dolandırmayı unutarak devam ederseniz tabii o durumda da sökmenize gerek yok. Tamir edebilirsiniz. Görünmeyecek bir iple buralarda dikiş yaparak örgünüze devam edebilirsiniz. Ama dikkat ederek elimizi bu şekilde alıştırarak devam edelim. Şimdi yine bir sonraki sıramıza geçeceğiz. Bu mavi renkle devam edeceğimiz son sıra olacak. Model kurulumunu bu sırada tamamlamış olacağız. Yani mavi rengimizle toplamda 6 sırada buradaki model kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Sıra başındaki ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında krem rengi ipimi bu tarafa aldım. Mavi ipimi bu tarafa aldım. Bu sırada bütün mavi ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Farklı bir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip geliyoruz. Sıramın sonuna geldim. Yine buradaki renk geçişimi yapıyorum. Krem rengi ipimle lastiğimi tamamlayıp sıramı tamamlıyorum.
Ve böylece çalışmamıza devam ediyoruz. İlk motifimizi oluşturmuş olduk. Şöyle ilk motiflerimizi mavi ipimizle kurmuş olduk. Bu rengi biraz koyu olduğu için çok belli olmayabilir videoda. Daha sonraki daha açık renkleri kullandığımızda daha net görüntü elde edecektir. Biraz ilerleyip sonrasında sizlerle yine paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ilk motifimizden sonra üzerine 2 diş haroşa krem rengi ipimizle öreceğiz. Her motifimizi tamamladıktan sonra üzerine 2 diş haroşa örerek devam edeceğiz. Bu taraftaki ipimizle başlıyoruz. Haroşa olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Bu kısımda mavi ipimi koparmıyorum. Çünkü bir sıra daha yine mavi iple devam edeceğim. Her renkten 2 defa motif çalışması yapacağım. 2 renk mavi ile, 2 renk koyu hardalla, 2 renk açık hardalla şeklinde toplam 8 defa motif çalışması olacak şekilde devam edeceğim. O yüzden şimdi mavi ipimi buradan koparmıyorum. 2 sıra haroşamı ördükten sonra tekrar maviyi buradan üste doğru devam ettirerek örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Sonrasında mavi ipimle ipim bittiği zaman koparacağım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldiğimde yine o tarafta diğer krem rengi ipimle devam edeceğim. O kısma kadar örerek geliyoruz. Sıramın sonuna kadar ilerleyip geldim arkadaşlar. Şimdi bu kısımda krem rengi ile örmeme rağmen yine aynı şekilde bu taraftaki krem rengi ipimle birbirini böyle dolandırarak devam edeceğim. Krem rengi ile örsek bile bu kısımda bu taraftaki ipimizin devam etmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka bu işlemi her sıra sonunda yapıyoruz. Bu taraftaki ipimizle bu taraftaki lastiğimizi tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayıp bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde sırama dönüş yaptığım zaman bir üst sıraya döndüğüm zaman alt haroşamı örüp iplerimi burada dolandırıp diğer tarafa ait krem rengi ipimle devam edeceğim. İpim arkada. Bunu bu tarafa aldım. Bunu bu tarafa aldım. Ve haroşa örgüyle ipime devam ediyorum. Pardon. Örgüme devam ediyorum. Böylece haroşa olarak sıramıza devam ediyoruz. Ön yüzde 2 diş haroşa olana kadar krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Sonra bir kez daha mavi rengimizle motif çalışmamızı yapacağız. Böylece örgümde ilk motiflerimi tamamlamış oldum. Şöyle ileride daha açık renkleri kullandıkça motiflerimiz daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Her bir motif çalışmamızın üzerine 2 diş haroşa örüyoruz krem rengi ipimizle. Şimdi şu an şuradaki ilk sıramıza tekrar başlayacağız. Buradaki ilk sıradaki mavi rengi geçiş sırasındaki anlatımı takip ederek ikinci motiflerimizi şu kısımda kurmaya başlayacağız. Ben her bir rengimi 2 defa kullanarak motiflerimi oluşturacağım. 2 sıra mavi, 2 sıra koyu hardal, 2 sıra açık hardal. Bu şekilde motiflerim devam edecek. Sizler istediğiniz gibi renklerinizi kombinleyerek devam edebilirsiniz. Dilerseniz her bir rengi bir defa kullanarak yapabilirsiniz. Ya da 2 renkle de dediğim gibi örebilirsiniz. Arada burada tek renk kullanıyor da olabilirsiniz. Rengarenk elinizdeki renkleri değerlendirmek amacıyla rengarenk olarak da hazırlayabilirsiniz. Her türlü eminim çok güzel bir yelek elde etmiş olacağız. Şimdi söylediğim gibi şurada benimle gibi maviyle devam edenler ya da aynı şekilde bir renkten 2 defa da devam edecek olanlar şu kısımdan şöyle mavi iplerini yine şu kısma şuraya getirerek şuradan devam edecekler. İlk 6 krem rengi ipimizle ördükten sonra ilk 6 ilmeğimizi mavi ipimizi şöyle yukarıya taşıyıp şuradan mavi ipimizle devam ederek model kurulumuna başlayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında ikinci motifimizi de tamamladıktan sonra bu kısımda mavi ipimizi artık koparıp sabitleyeceğiz. Bir sonraki sırada yeni rengimize devam ederek bir sonraki motifte yeni rengimize devam ederek ilerleyeceğiz. Bir süre daha bu şekilde
motif çalışmalarımı yaparak ilerleyeceğim. Sonrasında sizinle görüntüsünü paylaşacağım. Kol kesim hizasına kadar bu şekilde tek parça olarak örgümüzde ilerleyeceğiz. Sonrasında 3 parçaya ayırarak devam edeceğiz. Bu arada bu kısımda ilk iliğimizi de açmıştık. Şöyle. Bundan sonra her 12 dişte bir iliklerimizi açarak devam etmeyi unutmayalım. Bu kısım bizim yeleğimizin sol ön parçası olacak. Şöyle çevirdiğimde bu şekilde üst üste denk gelecek. Alt kısmı böylece buradan yukarıya doğru ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Bu kısımda söylediğim gibi 12 haroşa diş arayla iliklerimizi açarak devam ediyoruz. Kol hizasına kadar örgümüzü örüp geliyoruz. Yeleğimin renkli olan alt kısmını tamamladım. Şöyle her renkten 2 defa olacak şekilde motiflerimi oluşturdum. 2, 4, 6, 8, 10. Toplam 10 motif tekrarlayarak alt kısmı tamamladım. Şimdi bundan sonra sadece krem rengi ipimle devam edeceğim. Üst kısımda parçalarımı 3'e ayırarak devam edeceğim. Ama öncelikle şu kısımda buradaki krem rengi ipimi ayrıca ipimin içinden bir ip çıkarıp onu küçük bir parça haline getirip onu kullanmıştım. Öncelikle bu kısımdaki ipimi koparıyorum. Bundan sonra artık bu kısımdaki ana rengimiz olarak kullandığımız krem rengi ipimizle üst kısma devam ediyoruz bundan sonra. Parçalarımı ayırmaya başlamadan önce buradaki son motifimin üzerine bir diş daha krem rengi ipimle haroşa örüp geldim. Bu kısımdaki krem rengi ipimi bir önceki sırada şurada koparmıştım. Artık sıra başında kullandığım krem rengi ipimle ilerleyerek devam edeceğim. Bu yeleğimin sol kısmında şurada toplamda 5 tane ilik açtım. En son şurada bir önceki sırada iliğimi açtım. 12 diş arayla toplam 5 tane ilik açarak düğme çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi parçalarımı 3'e ayırdım. İlk ön parçam için 37 ilmek, orta kısımda arka parçam için 67 ilmek ve diğer ön parçam için 37 ilmek olacak şekilde parçalı ilmeklerimi ayırdım. Ayrı ayrı öreceğiz. Öncelikle bu ön parçamızı örüp tamamlayacağız. Sonrasında arka beden ve diğer ön parçamızı da ayrıca örerek yeleğimizi tamamlayacağız. Şimdi bu sırada her iki tarafta hem parçamın yaka tarafında hem de kol tarafında eksiltmelerimi yaparak ilerleyeceğim. Sıra başında ilk 6 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. 6 ilmek haroşadan sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi böylece ön taraftan birlikte alarak ters olarak birlikte örüyorum. Böylece burada bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve haroşa ile örgülerime devam ediyorum. Yeleğimizin üst kısmı tamamen haroşa örgüden oluşacak. Sadece arada bu şekilde kesmeler yapacağız. Kesmelerimizi ters olarak öreceğiz ve kesme yaptığımız ilmekler kesimlerden sonra da yine ters olarak örülecek. Onun dışında haroşa ile örgümüze devam ediyoruz krem rengi ipimizle. Sıramızın sonunda 8 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 4, 6, 8, bir tane daha örersek 8 tane sıramızın sonunda 8 ilmeğimiz kaldı. Yine ipimi öne alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Ve sıramın sonunda şu an 6 ilmeğim kalmış oldu. Bu 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Bu ayracımın olduğu yerden geri dönüş yapıyorum. Artık geri kalan kısmı şişimde takılı olarak kalacak. Bu parçamı tamamladıktan sonra onlara doğru ilerleyeceğim. Buradan geri dönüş yaptık. Arka yüze geçtim. Arka yüzde herhangi bir farklı işlem yapmayacağım. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Kesimlerimizi daima ön yüzde yapacağız. Arka yüze geldiğimizde
Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek sıralarımızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Tekrar ön yüze geldim. Birlikte bir kesme işlemi daha yapalım. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Altı ilmek haroşadan sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Ve devam ediyorum. Haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Sıramın sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. İki, 4, 6, bir tane fazla örmüşüm. 8. Şöyle şurası geri dönüş yaptığımız yer belli oluyor zaten. Şimdi sıranın sonunda 6 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum ve kalan 6 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ve tekrar buradan geri dönüş yaparak bütün ilmeklerimi arka yüzde haroşa olarak örüp ön yüze geliyorum. Ön yüze geldiğimde tekrar aynı kesim işlemine aynı şekilde devam ediyorum. Kenarlarda 6'şer ilmek kalacak. Onların yanındaki ikişer ilmekleri ters olarak birlikte alarak kesimlerimizi yaparak devam edeceğiz. Bu taraf parçamızın yaka kısmı. Bu kısımda toplam 12 defa eksiltme yapacağız. Parçamızın kol kısmında da toplam 6 kez eksiltme yapacağız. Şu an birlikte 2 defa eksiltmelerimizi yapmış olduk. 4 defa daha her iki tarafta eksiltme yaparak ilerliyoruz. Yani kol kısmındaki 6 eksiltmemizi tamamlamış olacağız. O noktaya kadar ilerleyip geliyoruz. Parçamın her iki tarafında 6'şar defa eksiltme yaptım. Kol kısmındaki eksiltmemi tamamlamış oldum. Yaka kısmında 6 defa daha eksiltme yaparak ilerleyeceğim. Şimdi bu kısımda tekrar gelmemizin sebebi yaka kısmında devam edeceğiz eksiltmemize. Kol kısmına geldiğimizde yani sıra sonunda 7 ilmeğimiz kaldığında bu kısımda eksiltme yapmasak dahi sondan 7. ilmeğimizi ters örerek devam edeceğiz. Hemen birlikte uygulayalım. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi örüyorum. Altı ilmekten sonra ipimi öne aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Yaka kısmında 7. eksiltmemi yapmış oluyorum. İpimi arkaya alıp haroşa ile devam ediyorum. Sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğim kaldığında yine ipimi öne alacağım. Bu defa eksiltme yapmayacağım ama sondan 7. ilmeğimi ters olarak örerek devam edeceğim. Bundan sonra örgümüzün bu parçamızın bitimine kadar buradaki sondan 7. ilmeğimiz ön yüzde daima ters olarak örülecek. Arka yüzde diğer ilmekler gibi tamamı haroşa olarak örülecek. Buradaki püf noktası bu şekilde arkadaşlar. Ve sıradaki 6 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde haroşa olarak örüp sıramı tamamlayıp tekrar ön yüze gelip bu taraftaki eksiltme işlemine devam ediyorum. 7. eksiltmemizi yapmış olduk burada. 5 kez daha eksiltmemizi yapıyoruz. O kısma kadar tamamlayıp geliyoruz. Burada sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kaldığında her zaman sondan 7. ilmeğimizi ters olarak örmeyi, o şekilde devam etmeyi unutmadan o kısma kadar tamamlıyoruz. Parçamın yaka kısmındaki eksiltmemi de tamamladım. Toplam 12 defa eksiltme yaptım.
Şimdi şişimizin üstündeki ilmekleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bundan sonra 19 ilmekle parçama devam edeceğim. Omzum için ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Parçamın boyu istediğim uzunluğa gelene kadar başka işlem yapmadan ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Kol kısmında şuradaki ilmeğimizi ters olarak devam ediyorduk. Aynı şekilde bu kısımda da aynı olacak. Bundan sonraki sıralarımda ön yüzdeyken sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yanında bir ilmek ters öreceğim. Sonrasında ortadaki ilmeklerimi haroşa öreceğim. Sıra sonuna geldiğimde sondan 7 ilmek, sonda 7 ilmek kaldığında 7. ilmeği yine ters olarak örüp 6 ilmeği de haroşa olarak örerek sıralarımı tamamlayacağım ön yüzlerde. Arka yüzlerde farklı bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüze gelip devam edeceğim. Bundan sonraki sıralarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Birlikte bir sıra örelim. Sıra başındaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa olarak yine örüyorum ve sonda 7 ilmeğim kalmış oluyor. 7. ilmeğimi, bu ilmeğimi, önümdeki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 6 ilmeği de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzlerde bu şekilde örgüme devam ediyorum. Arka yüzde de yine tamamen haroşa olarak devam ediyorum. Söylediğim gibi parçamızın toplam boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüp parçamızı tamamlıyoruz. Yeleğimin ön parçasını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Şöyle şuradaki ilk haroşa dişten itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 haroşa diş olana kadar parçamın üst kısmını örüp tamamladım. İlmeklerimi kesmiyorum. Farklı bir küçük bir şiş üzerinde veya bir aparat üzerinde bekletiyorum. Ve arka parçama geçiş yapacağım. Buradan ipimi kopartacağım. Tekrar şu kısma ipimi bağlayıp arka parçayı örmeye başlıyorum. Ön parçamın kalan omuz ilmeklerini bir çengelli iğne üzerine aldım. Buradaki ipimi bir miktar uzun bıraktım. Daha sonra omuzları birleştirmek için kullanacağım. Ve ipimi arka parçamın başlangıç kısmına, şu kısma sabitledim. Şimdi buradan arka parçamı örmeye devam edeceğim. Bir sonraki ayracımın bulunduğu noktaya kadar arka parçam için 67 ilmek ayırmıştım. Ön parçada olduğu gibi her iki taraftan kollar için eksiltmeler yaparak parçamızda ilerleyeceğiz. Ön parçanın kol kısmını ne şekilde ördüysek bu kısmı her iki tarafta aynı şekilde örerek bu kısmı arka parçayı tamamlayacağız. Ki ilk 6 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmekten sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak birlikte örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alarak haroşa olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sonraki ayracımın bulunduğu noktaya kadar, şuraya kadar öreceğim. Sıramın sonunda 8 ilmeğim, bu ayracın olduğu yere kadar 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıramın sonunda ayracımdan önce 8 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi de haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Ön parçada olduğu gibi arka yüzde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örerek tamamlayıp ön yüze
geliyorum. Tekrar arka parçamın ön yüzüne geldim. Birlikte bir kesme işlemi daha yapalım. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Altı ilmekten sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ve sonrasında haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Sıramın sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Sıramın sonunda şişimde 8 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve böylece birlikte 2 defa kesme işlemlerimizi yapmış olduk. Ön parçada olduğu gibi buradaki kol kesimlerimizi 6'ya tamamlayacağız. Her iki tarafta 4'er defa daha kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemlerimiz bittikten sonra yine aynı şekilde ön parçada olduğu gibi kesmeler bittikten sonra kenarlardaki 6'şar ilmeğin yanındaki birer ilmekleri ters olarak devam edeceğiz. Ortada kalan ilmeklerimizi haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Parçamız ön tarafla aynı uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Yalnız bu arka parçamızı ön taraftaki haroşa diş sayısından bir tane eksik yapacağız. Yani ön parçamızı şuradan itibaren saydığımızda 28 diş oluncaya kadar örmüştük. Arka parçamızı 27 diş oluncaya kadar öreceğiz. Bu şekilde anlattığım şekilde arka parçamızı tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin arka parçasını tamamladım. Kenarlarda 6'şar defa kesim yaptıktan sonra örmeye devam ettim. Ön parçamızın üst kısmını 28 haroşa diş oluncaya kadar örmüştüm. Arka parçayı da 27 haroşa diş oluncaya kadar örüp tamamladım. Ve ilmeklerimi 3 parçaya ayırdım. 19 ilmek omuzlar, 17 ilmek boyun olmak üzere 3 parçaya ayırdım ilmeklerimi. Şimdi ön parçada olduğu gibi arka parçanın omuz ilmeklerini kapatmayacağım. İlk sıra başından başlayıp ilk 19 ilmeğimi öreceğim. Ayracımın olduğu kısma kadar öreceğim. Sonrasında boyun ilmeklerimi kapatıp diğer omzuma devam edeceğim. Sıra başındaki 19 ilmeğimizi şu kısma kadar örüp geliyoruz. İlk 19 ilmeğimi örüp geldim. Bir tığ yardımıyla boyun ilmeklerimi kapatacağım. Soldaki şişimden bir tane ilmek tığımın üzerine alıyorum. Onu şöyle bir kez örüyorum. Bir zincir çekmiş oluyorum burada. Sıradan bir tane ilmek tığımın üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek alıyorum, bir ilmek, ikisini birlikte tığımın üzerindekiyle beraber örüyorum. Bir ilmek alıyorum, tığımın üstündekiyle beraber onu örüyorum. Bu şekilde buradaki 17 ilmeğimi kapatmış oluyorum. Sol şişimin üzerinde yine diğer omzum için 19 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kapatıyorum. Şu an sol tarafta 19 ilmeğim var. Tığımın üstündekiyle beraber 20 olmuş oluyor. O yüzden burada bir tane daha kapatıyorum. Bir tane daha alıp bir ilmek daha kapatıyorum. Tığımın üstündekini tekrar sol şişime alıyorum. Ve diğer omzum için 19 ilmeğimi örerek devam ediyorum. İlk kısmımızı bu şekilde boyun kısmımızı oluşturmuş olduk. Diğer omzumuzun ilmeklerini de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece arka parçamızı bitirmiş oluyoruz.
Arka parçamızı tamamladık. Ön parçada olduğu gibi omuzları kesmeden, ilmeklerimizi kesmeden bıraktık. Bu şekilde bir farklı bir şiş ya da aparat üzerinde ilmeklerimizi bekletebiliriz. Şimdi buradan ipimizi koparıyoruz ve diğer ön parçaya devam ediyoruz. Tekrar şu noktaya, şu kısma krem rengi ipimizi bağlayıp diğer ön parçamızı da örüp yeleğimizi tamamlıyoruz. Arka parçamı tamamlayıp ipimi tekrar şuraya ön parçamın başlangıç kısmına bağladım arkadaşlar. Buradan ön parçamı, son parçamı örmeye başlıyorum. Diğer ön parçamız gibi kol kısmında 6 kez, yaka kısmında 12 kez eksiltme yaparak başlıyoruz. Öncelikle sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Altı haroşadan sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6, 8. Sıramın sonunda şişimde 8 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Önümdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci kesmelerimizi yapacağız. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi örüyorum. Altı ilmekten sonra ipimi öne alıp sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıramın sonunda 8 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sayalım: 2, 4, 6, 8. İpimi öne alıyorum. Sıra başındaki 2 ilmeğimi, önümdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir kesme daha yapmış oldum ve sıramı tamamlıyorum. Birlikte 2 defa kesme işlemlerimizi tamamladık. Şimdi kol kısmında 4 kez daha yapıp 6 kesmeyi tamamlıyoruz. Yaka kısmında 10 kez daha devam edip toplam 12 defa burada kesme işlemi yapıyoruz. Sonrası da yine diğer ön parçayı ördüğümüz gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle bu ön parçamızı, kesimlerimizi tamamladıktan sonra, kol kesiminde 6 kesmeyi tamamladıktan sonra yine buradaki kenardaki 6 ilmeğimin yanındaki 1 ilmeğimi ters olarak devam etmiştim. Yine aynı şekilde olacak. Yaka kısmında yine 12 defa kesmemi tamamladıktan sonra 6 ilmeğin yanındaki 1 ilmeği ters olarak devam etmiştim. Aynı şekilde örerek devam ediyorum. Bu parçamda 28 diş. Şuradaki ilk dişten itibaren saydığımızda 28 diş oluncaya kadar parçamızı örmüştük. Diğer ön parçamızı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Son olarak omuzlarımızı da birleştirip yeleğimizi bitirmiş olacağız. Yeleğimin son parçasını da tamamladım. Bu şekilde. Şimdi sırada omuzlarımızı birleştirmek kaldı. Omuzlarımdan bir tanesini ben daha önce bu şekilde birleştirdim. Şöyle. Şimdi diğerini de sizinle beraber yapalım. Parçalarımı bu şekilde ön yüzler içte kalacak şekilde yerleştiriyorum ve örgümü çeviriyorum.
şiş kullanarak birleştirmemizi yapacağız. Şimdi şişimin üzerine bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Bu şekilde ikisini de alıyorum ve birlikte örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. İkisini birlikte alıp örüyorum. Ve tekrar arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek önden alıyorum, bir ilmek arkadan alıyorum ve ikisini birlikte bu şekilde örüyorum. Sonrasında arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden böylece geçirerek tamamlıyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden böylece geçiriyoruz. Böylece kesme işlemlerimizi tamamlıyoruz. Omuzumuzu bu şekilde kesip geliyoruz. Böylece omuzumuzu birleştirdik. Şöyle ön yüzden bakalım. Gayet güzel. İçte de bir kabarıklık oluşmadan güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ben diğer omuzumu da daha önce tamamlamıştım. Sizler diğerini de aynı şekilde tamamlayıp geliyoruz. Omuzlarımızı da birleştirip yeleğimizi tamamlamış olduk. Şöyle son olarak görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi. Şimdi geriye düğmelerimiz kaldı. Toplam 5 tane ilik açmıştık. Düğmelerimizi dikip yeleğimizi hazır hale getiriyoruz. 1,5-2 yaşa uygun hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Artan iplerinizi değerlendirmek için gerçekten çok güzel bir model oldu. Yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir çalışmada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.